Einstein özel görelilik teorisiyle beraber bambaşka bir fizik görüşü ortaya koymuştu. Öyle ki bu fizikte nesnelerin boyutu hızına göre büyüyüp küçülebiliyor ve duran bir cisim hareket halinde görülebiliyordu. Çünkü her şey göreliydi. Yani her şey onu gözlemleyen kişinin koşullarına bağlıydı. Peki ya iki gözlemcinin birbirine bakması ve hareketi sınırlayıcı bazı hareketler yapması gerekseydi? O zaman iki gözlemcinin hesaplamaları birbiriyle çakışmaz mıydı? Ahırdaki sırık paradoksu işte tam olarak bu çelişkiyi anlamak için var. Ve bu çelişki gibi gözüken şey aslında çelişki değil. Bir cevabı var. Peki nasıl? Gelin videonun devamında beraber öğrenelim. Paradoksa geçmeden önce gelin özel göreliliğin iddiasına bakalım. Bu teoriye göre cismin hızı arttıkça ona dışarıdan bakan bir gözlemci cismin boyunu daha kısa görür. Özellikle ışık hızına yakın hızlarda bu kısalma gözle görülür şekildedir. Ayrıca özel göreliliğin bir iddiası daha vardır. Hareket eden kişi duran bir cismin yanından geçerken bunu anlayamaz. Sanki o duruyormuş da cisim ona doğru yaklaşıyormuş gibi algılar. Bu kuralları bilmemiz paradoksu anlamamız için yeterli olacaktır. Bir sırıklı atlamacı sırığını yere paralel tutarak ahıra doğru çok hızlı bir şekilde koşuyor diyelim. Tabii her ne kadar imkansız olsa da soru gereği atlamacı ışık hızına çok yakın bir hızla koşuyor gibi düşünelim. Ahırın boyu tam sırığın boyu kadar olsun. Atlamacı ahırın ön ve arka kapıları açık olduğundan hiç hızını kesmeden ahırın içinden çıkabiliyor. Eğer özel göreliliği hesaba katmazsak öyle bir an gelir ki sırık ahırın tam içine girer ve biz her iki kapıyı da eş zamanlı olarak bir anlığına kapatabiliriz. Şimdi bir de özel göreliliğe göre düşünelim. Ahırın içinde olayları gözlemleyecek biri olsun. Atlamacı ışık hızına çok yakın bir hızla gittiğinden ahırın içindeki gözlemci için sırığın boyu kısalacaktır. Bir de atlamacı gözünden bakalım. Ona göre aslında kendisi sabit duruyor ve ahır ona doğru ışık hızıyla yaklaşıyor. Bu durumda gözlemci için ahırın boyu kısalacaktır. Yani ahırın içinden geçerken sırığın bir kısmı mecburen dışarıda kalacaktır. Peki bu durumda bir de çok hızlı bir şekilde kapıyı kapatacağımızı düşünelim. Ahırdaki gözlemciye göre düşünürsek sırığın arka ucu ahırın içine girdiği an ön tarafının öbür kapıdan dışarı çıkması için hala biraz daha mesafe vardır. Yani bir anda iki kapıyı da eş zamanlı olarak kapatarak kısa süreliğine atlamacıyı ahırın içine hapsedebiliriz. Buraya kadar bir sıkıntı yok zaten. Ama atlamacıya göre düşünürsek paradoks başlıyor. Çünkü atlamacıya göre kısa olan sırık değil ahır. Bu yüzden sırığın arka ucu kapıdan girdiğinde ön ucu çoktan dışarı çıkmış oluyor. Yani atlamacı ahırın tam merkezinde olduğu anda sırığın her iki ucu da iki kapıdan dışarıda olmuş oluyor. Bu durumda kapıları kapatamayız. İyi de biri kapıları kapatabiliriz diyor, öbürü kapatamayız diyor. Bu ikisi zıt durumlar değil mi? Zıt durumlar nasıl aynı anda olacak? Aslında ortada paradoks falan yok. Göreliliğin başka bir kanunundan dolayı kafamız karışıyor sadece. Kapının eş zamanlı olarak kapatılıp kapatılamayacağını soruyoruz şu an. Ama özel görelilikte eş zaman kavramı da bir değişime uğruyor. Şöyle düşünelim. Gözlemci için zaten bir sorun yok. Ona göre sırık kısa ve kapılar kapanabilir. Biz atlamacının gözünden olayların nasıl yaşanacağına bakalım. Ahıra girdikten sonra henüz sırığın ön ucu çıkış kapısına ulaşmamışken kısa bir süreliğine kapı kapanıyor, hemen sonra sırık çıkabilsin diye kapı açılıyor ve sırığın ön ucu ahırdan dışarı çıkıyor. Bundan kısa bir süre sonra sırığın arka ucu ahıra girdiğinde giriş kapısı kapanıyor. Şimdi atlamacıya ne gördüğünü soralım. Evet der. İki kapının da kapandığı doğru. Fakat eş zamanlı değil. Olayların sırasının bu şekilde farklı gözlemcilere göre farklı olması Einstein'ın görelilik kuramının bir başka sonucu. Eş zaman kavramı da gözlemciye göre değişmiş oluyor. Peki ya bir çıkış kapısı olmasaydı da yerinde bir duvar olsaydı? Atlamacının tam sırık duvara değdiği anda durabildiğini düşünelim. Giriş yaptığı kapıyı kapatabilir miyiz, kapatamaz mıyız? Sonuçta atlamacıya göre ahır kısa, sırığın bir kısmı dışarıda kalacak. Gözlemciye göre de sırık kısa. Duvara değdiğinde sırığın arka ucuyla giriş kapısı arasında bayağı boşluk kalacak. Bu durumda ne olacak? Onun da bir cevabı var tabii. Atlamacıya göre sırığın ön ucu duvara gerçekten çarpıyor. Fakat arka ucu bu olaydan habersiz. Hiçbir şey ışıktan hızlı gidemediği ve hiçbir şey tam anlamıyla esnemez, kas katı olmadığı için sırığın ön ucunun durmuş olduğu bilgisi arka uca varana dek çubuk kısalıyor ve çoktan ahıra girmiş oluyor. Artık kapı kapanabilir. Gözlemci ise bunu şöyle görür. Sırığın önü önündeki duvar yüzünden hareket edemeyecek. Arka tarafı ise ön duvara değdiği andan itibaren ahırın boyuna eşitlenecek şekilde uzayacaktır. Atlamacı durduğu anda ikisi de uzunlukları gerçekte olduğu gibi görecektir. Yani hareket etmiyorken hangi uzunluktaysa o uzunlukta. Buna görelilikte öz uzunluk denir.
Kısacası görelilik kafamızı karıştırabilir ama kendi içinde anomaliye sebep olmuyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.